Herkese merhaba. Bugün Infiniti Q30 ile beraberiz. Infinity'nin markaya yeni bir soluk getireceği düşündüğü bir model. Tasarımı çok güzel. Gelin hep beraber inceleyelim, nasılmış görelim. Piyasaya yeni girdi. Yeni girmesiyle beraber aslında bayağı ortalık kızışabilir. Şöyle premium kompakt segmentte. Yani tam olarak segmenti aslında belli değil. Şöyle arada yani. Q30 yurt dışına baktığın zaman 1 serisi, A serisi Volvo V40 ile kıyaslıyorlar. Ama aynı zamanda kompakt crossover olarak da lanse ediyorlar. Yani tam böyle bir şey değil. Çünkü QX30 da var yurt dışında. O tamam crossover. Ama Q30'u da hafif crossover olarak lanse ediyorlar. Hakikaten de öyle. Dıştan baktığınız zaman oldukça yüksek. QX30 daha da yüksek. Onun için bir crossover havası da var gerçekten. Premium crossover, premium compact crossover diyelim. Gerçekten bu kullandığım renk özellikle efsane. Yani bu renk hakikaten premium bir araba alacaksan bu renk premium otomobil rengidir. Öyle söyleyeyim. Mercedes GLA tabanlı bir otomobil bu. Çok benzer yanları var. Hatta anahtarı söktüğünüz zaman da, hatta şöyle anahtar içindeyken sökebilir miyim acaba? Evet, şöyle çıkardığınız zaman burada Mercedes logosunu görebiliyorsunuz. Şöyle. Hemen yerine takalım. Bu da acil giriş için kullanıyorsunuz. Otomobilin iç mekanı gerçekten premium olduğunu söylüyor size. Nedir? Zaten buralarda çok güzel deri kaplamalar var. Buralar deri. Direksiyonun derisi, dikişleri hakikaten kaliteli. Bu dikişler falan, renkleri çok güzel. Koltuk derileri kaliteli ve güzel bir kokusu var. O hani hakikaten deri kokusu var hakikaten. Onun haricinde benim iç mekanda sevmediğim şu derilerin altındaki şu plastik kısımlar. Hani bu kadar premium olmaya, bu kadar bu fiyat seviyesine daha iyi olmalıydı. Bence daha iyi olmalıydı. İç mekanda arkadaşlar kesinlikle bahsetmem gereken şu Alcantara tavan kaplaması. Şuradaki A direkleri. Ben hep söylerim. Hakikaten bir otomobile acayip bir premium havası katıyor. Böyle sev bu tavanı yani. Bu Alcantara hakikaten çok başarılı. Orta konsol ve menüler Mercedes A serisi GLA'ya çok benziyorlar. Zaten hatta bazı şeylerde birebir aynı. Biraz daha belki farklı olmasını isterdim. Sırıtmıyor. Güzel. Düğmelerin kalitesi, basması gayet başarılı. Buradaki konumlandırma güzel. Hemen altında klima kontrolleri var. Klima kontrolleri de dijital ekran gösteriyor. İşte maksimumu alabiliyorsun. Fan hızını ayarlayabiliyorsun. Onun haricinde klima, yani normal bir dijital klima ekranı var. Kontrol ekranı var. Onun hemen altında orta konsola geçiyoruz. Orta konsolda gözde 2 tane USB girişi var. O kadar. Yani aslında otomobil saklama gözü için biraz sınırlı. Kapı cepleri var. Onun haricinde torpidosu var. Torpidosu fena değil. Bir de kol dayamanın içindeki kolçak var. Bir soğutması yok. 12 volt ve SD kart girişi var. Tekrar konsola döndüğümüzde benim çok sevdiğim, hakikaten sanki beni dinlemişler, duymuşlar. Zaten kulakçıklarla vites değiştirebiliyorsunuz. Buradaki vitesi mümkün olduğunca elegant, böyle minik tutmuşlar ve çok güzel durmuş. Minik bir vites topuzu var. Sanki eski Ferrari 360'ların geri vitesi vardır ya, minicik. Onun gibi. Hemen böyle tık itiyorsunuz geri. Tık çekiyorsun D ve P'ye basıyorsun. Onun hemen yanında da sport, normal ve ekonomi modları var. O kadar. Yani basitlik aslında her zaman kullanışlılık olarak size geri dönüyor. Burada çok güzel, basit, her şey yerli yerinde, çok beğendim. Bu otomobilde, Infiniti Q30'da bu segmentte bulamayacağınız, segmentine özel 360 derece, hemen göstereyim, basıyoruz. 360 derece görebiliyor. Bu da çok güzel. Bu segmentte kendine özel bir özellik pek bulamazsınız yani bu segmentte. Hafızalı ve elektrikli koltuk. Çok güzel. Mesela hemen bozayım ayarımı. Şöyle 1 benim ayarım. 1'e bastım, hop kendi ayarıma geldi. Hafızalı koltuk özellikle eşinizle beraber ortak kullanıyorsanız muhteşem bir özellik. Burada yalnız söylemem gereken bir eksi var. Hiç yakıştıramadım aslında. Camı indirirken pandüsot hafif böyle oynuyor. Çok az oynuyor. Belki ben
takıntılı gibi böyle yani direkt dikkat ettim ama yani şurası çok az bana doğru geliyor. Şu hafızalı koltuğun olduğu yer, camı açtığım zaman hafif bir anı geliyor. Ya büyük ihtimalle 100 kişiden 95'i onu fark etmeyecektir. Ama hani ben fark ettim söyleyeyim. Arkadaşlar bu pakette bu ilk gelen araçlardan biri olduğu için henüz daha 300 kilometrede otomobil. Normalde tavan rayı ve sunroof bu otomobilde olacaktı. Ama herhalde ilk gelen seri olduğu için fabrikayla herhalde öyle bir aksaklık oldu ya da bir parti ilk istemedikleri model geldi, sonra bu geldi gibi bir şey oldu herhalde. Normalde bu fiyata, şimdi fiyatını söyleyeceğim testin sonunda, bu fiyata tavan rayları, krom tavan rayları ve cam tavan dahil, onlarla birlikte krom tavan raylarıyla birlikte bayağı bir crossover olabiliyor o zaman. Ama ilk baktığında ne crossover diyorsun ne A, C segmenti diyorsun, böyle bir arada ama boyutları güzel, büyük, geniş bayağı. Arkadaşlar geldik konforuna. Ben konforunu çok beğendim. Üzerinde özel tasarımlar, 19 inçlik jantları var. Üzerinde Goodyear lastikleri var. Bayağı güzel duruyorlar bu arada, onu da göstereceğim. Ben konforunu beğendim. Üzerinde run flat lastikler olmasına rağmen ve 19 inç olmasına rağmen. Mesela yüksek hızda, engebeli yol, uzun yolda falan çok rahat edersiniz. Kısalarda da şehir içinde de run flat ve 19 janta rağmen ben çok beğendim. Böyle pıt pıt geçiyor. Çok keskinlerde gene bam gibi vuruyor ama genel olarak konfor düzeyi otomobilin iyi arkadaşlar. Zaten bunun yalıtımın da etkisi var. Yüzle giderken zaten birazdan da gösteririm. Hiç rüzgar sesi almıyorsunuz. Yani 150-160'tan sonra biraz rüzgar sesi almaya başlıyor. Yurt dışında Q30'un 4 çeker olan modeli de var. Onun için arkadaşlar arkada şaft tüneli var. Arkaya bir üçüncü oturmak zor. Yani ayağını çekmesi lazım. Ama onun haricinde arka diz mesafesi falan güzel. Ben beğendim. Yani rahatlıkla 4 kişi çok rahat seyahat edersiniz. Konforu da güzel. Donanımlarından da hafif bahsetmek istiyorum. Tabii ki adaptif cruise kontrolü var. Adaptif cruise kontrol bayılıyorum ya. Bayılıyorum yani adaptif cruise kontrole bayılıyorum. Çok da güzel çalışıyor. Mesela şu an adaptifle, pardon şu an değil. Evet arkadaşlar, kameramız aşağı düştü. Tekrar bir düzenleme yaptım. Kamerayı aldım, biraz hasarlı maalesef. Adaptif cruise kontrolü çok iyi çalışıyor. Frenlemeleri gayet iyi. Hemen 50 kilometreye adaptifimizi açalım. Onun haricinde navigasyon menüleri var. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzdan mesaj okuyabiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Uygulamaları var. Uygulamalarda saat, işte pusula, onun haricinde app garajı diye bir uygulaması var. Orada işte istediğiniz e-postalarınızı, Facebook gibi şeylere de girebiliyorsunuz. Şu an kendi duruyor adaptifle bu arada. Joystick'in kullanımı güzel. Kolunuzu dayadığınız zaman direkt elinize geliyor. Kullanımı rahat. İçgüdüsel çalışıyor. Bose ses sistemi var otomobilin Q30'un. Ant söyledi bana. Audiofil markası değildir Bose dedi. Hani yüksek ses verir ama dedi böyle çok ince taneleri, ince detayları çok iyi vermeyebilir dedi. Güzel yüksek sesi var, yüksek bası var. Ama böyle çok arkadan gelen enstrüman seslerini falan hani böyle çok iyi olan sistemlerdeki gibi duymuyorsunuz ama yüksek sesi var. Şimdi bozuluyor buralarda. Çok açtığınız zaman ses bozulabiliyor. Ama güzel, keyifli müzik dinliyorsunuz. Kendi USB'nizi falan bağladığınız zaman. Onu da söylemem lazım. Böyle çok sessizken arkadaşlar adaptif cruise kontrolle ilerlerken böyle adaptif cruise'un kendi kendine fren yapma seslerini duyuyorsunuz. O çok hoşuma gidiyor. Böyle pıs diye falan diye böyle o sanki orada bir körük, o frene basma sesleri falan duyuluyor. Mesela böyle önde araba olunca röle ya da sigortanın sesi geliyor. Çıt diye böyle. Ondan sonra fıs diye frene basıyor. Çok sessiz ilerlerken duyabiliyorsunuz o sesleri. Benim hoşuma gidiyor. Yani bir kötü şey olarak söylemiyorum bunu. Bagajı 368 litre.
Yani rakipleriyle aşağı yukarı aynı. Hani ne çok büyük ne çok küçük. Ortalamalarda. Özellikle söylemek istediğim Euro NCAP'te arkadaşlar Q30 5 yıldız aldı. Ayrıca yaya güvenliği %91. Çünkü kaputunda işte yayaların başının motorun sert parçalarına temas etmesini önleyecek sistem var. %91 bakabilirsiniz NCAP'a girip. Bu da başarılı bir şey. Yani güvenli bir otomobil bu. Bu da önemli bir detay. Gelelim motoruna arkadaşlar. 1.6 turbo. Bildiğiniz Mercedes'te de kullanılan motordan. 156 beygir. 250 Nm torku var. Güzel, hevesli bir motor. Normal gittiğiniz zaman çok sessiz. Gazladığınız zaman yüksek devirleri seviyor. Hatta şöyle hemen bir basayım. Otomobil arkadaşlar 1497 kilo. Yani 1497 kiloyla baş edebiliyor. Çok böyle bir yapıştırma, çok performanslı diyemeyiz. Ama gayet yeterli. Hatta beklentilerinizin de üzerinde olabilir. Benim beklentimin tam beklediğim gibi çıktı. Çünkü bu motoru tanıyorduk Mercedes'ten de. Tabii hepinizin merak ettiği konu yakıt durumu. Arkadaşlar bu otomobil sakin kullanımlarda, yani öyle gazlamadığınız şehir içi kullanımlarında 9-9,5 arası yakıyor. Uzun yolda da 5'leri 6'ları rahatça görebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Şehir içi, ben tabii İstanbul için konuşuyorum. Daha az trafikli, daha açık yollu şehir içi trafiğinde 9'ların da altını görebilirsiniz. Şanzıman 7 ileri çift kavramalı. Şehir içi normal kullanımlarda hiçbir problemi yok. Arkadaşlar 100 ile giderken 1800 devirlerde motor. 100 ile gittiğiniz zaman. Gazladığınız ve performansı kullandığınız zaman arkadaşlar vites büyütmeleri güzel. Bakın şu an basıyorum. Tepkili. Düşüşler çok performansta biraz daha tepkisiz. Yol tutuşu için şöyle bir şey söyleyebilirim. Otomobil böyle daha güvenlik ağırlıklı gibi. Yani gerçi arkası da beklediğimden daha keyifli. Zorladığınız zaman, yani ESP açık olmasına rağmen zorladığınız zaman hafif arabayla birlikte arka tarafında gelmesine izin veriyor otomobil. Ve gayet dengeli. Yani konfor, yol tutuş dengesi bence gayet başarılı olmuş. Otomobilin üstüne çıkıp zorladığınız zaman virajlarda, dediğim gibi sizinle beraber hareket ediyor. Direksiyon hissi olarak pek bir his alamıyorsunuz ama şasi dengesi olarak ben beğendim. Frenlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim frenlerini. Dozajı falan iyi. Lastiklerle beraber durma gücü iyi. Beklediğimden daha iyi performans verdi. Otomobilin kafası bayağı dirayetli. Yani kafası bayağı tutuyor. Eğer kaygan zeminle hızlı girdiniz diyelim, kafası kaydı. Onunla beraber hop arkası da takip ediyor ve ESP girmeden hani böyle çıtır da eğlendirebiliyor sizi. Bu hoşuma gitti benim. İyi, yani sürüş dinamiklerini beğendim. Yani tabii sürüş keyfi olarak nasıl dersen, kendi segmentin olarak düşünürsek ben keyif aldım. Ama böyle tabii hardcore bir hatch ya da bir şey diye bahsedemeyiz. Zaten artık yeni nesil otomobillerde o direksiyon hissi, o mekanik his falan yok denecek kadar az. Ama konfor, yol tutuş dengesi bence güzel yapılmış bir otomobil. Evet, sonuç arkadaşlar. Sonuç Infiniti Q30. Ben beğendim. İyi ki yapmışlar Q30'u. Ben Infiniti deyince benim aklıma her zaman Infiniti FX35 gelir. Onun VQ35 motoru, 350Z'deki böyle GL 6 silindir diye. Onun için Infiniti'ye hep böyle bir sempati duymuşumdur FX35'ten dolayı. Şimdi de QX70 var, onun devamı. Q30'da yeni nesil, bu segmentte de ben varım diyen Premium Compact Hatchback gibi lanse ettikleri Q30 modeli. Gerçekten premium hissini hissediyorsunuz. Motoru güzel, ekonomisi fena değil. İç malzeme kalitesi güzel birkaç detay haricinde. Tabii fiyat olarak, fiyat bu arkadaşlar 164 bin lira. Yani 50 bin küsür euro. Ucuz değil, uygun ya da makul değil, evet. Ama premium olmak isteyen, almak isteyen, biraz farklılık isteyen müşteriler için bence güzel bir seçenek. GLA mı Q30 mu diye düşünen
biraz farklı olmak isteyen Infinity'ye rahatlıkla kayabilir. Çünkü rengi olsun, dizaynı olsun benim çok hoşuma gidiyor. Bu testlik bu kadar arkadaşlar. Umarım istediğiniz gibi bir test olmuştur. Lütfen beğendiklerinizi, beğenmediklerinizi yazın, yorum yapın, beğenin. Etkileşimde olalım. Şimdilik bu testlik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim, bir ben gidiyorum. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde.